Değerli meslektaşlarım, serimizin bu en kritik bölümlerinden birine hoş geldiniz. Bugün bir TBM'in sadece ismini değil, kaderini belirleyen sınıflandırma ve seçim kriterlerini konuşacağız. Bir tünel projesinde makine seçimi, kağıt üzerindeki bir tercihten çok daha fazlasıdır. İTA ve DAUP normları, mühendise zeminle makine arasındaki o kusursuz uyumu yakalatmak için vardır. DAUP normlarına göre sınıflandırmanın en tepesinde ayna destekleme yöntemi yer alır. İlk grubumuzda açık tip TBM'leri incelememiz gerekmektedir. Bu makineler kendisini taşıyabilen sağlam kaya ortamları içindir. Açık TBM'lerde zemin basıncı yoktur. Çünkü kaya kendi kendini kemerleyerek taşır. İtki gücü gripper dediğimiz devasa hidrolik papuçların tünel cidarına yaptığı basınçla sağlanır. Ancak zayıf kaya ortamına girdiğimizde durum değişir. İşte burada Eşme Salihli projesindeki gibi zorluklar başlar. Zayıf kayada kalkan bir koruyucu zırh değil, hayati bir zorunluluktur. Tek kalkanlı ve çift kalkanlı seçimi burada devreye girer. Eğer zemin hem zayıf kaya hem de yüksek ilerleme hızı gerektiriyorsa, çift kalkanın teleskopik yapısı size zaman kazandırır. Çift kalkanlı TBM'ler mühendislik harikasıdır. Teleskopik yapıları sayesinde arka kalkan segment montajı yaparken ön kalkan kazıya devam edebilir. Bu da verimliliği %40'a kadar arttırabilir. Gelelim en çok kullanılan şehir içi tünelciliğin kalbi olan kapalı mod makinelere. Şehir içinde zemin basıncını dengelemek zorundayız. EPB makinelerinde çalışma odasındaki pasayı bizzat destek olarak kullanıyoruz. EPB'nin en büyük yardımcısı vida konveyördür. Vida hızı ile kazı hızı arasındaki o hassas denge yüzeydeki binaların güvenliğini sağlar. Bu dengeyi bozarsanız yüzeyde oturma kaçınılmaz olur. Peki ya zemin aşırı sulu ve kaba taneli ise o zaman sahneye slurry shield çıkar. Ayna stabilitesini bentonit çamuruyla sağlarız. Bu hidrolik bir fabrika işletmek gibidir. Slurry sistemlerin dezavantajı ise devasa lojistik ihtiyacıdır. Yüzeydeki ayırma tesisi tünelden gelen çamuru tekrar temiz suya ve katı maddeye ayırır. İTA standartlarına göre makine seçiminde en önemli araç ise tane boyutu dağılımı eğrisidir. Killerde EPB, kum ve çakıllarda ise slurry baskındır. Ama ne yazık ki bazen doğa size her ikisini de aynı anda sunar. İşte o zaman multimod yani hibrit makineler devreye girer. Bir düğme ile makineyi EPB modundan slurry moduna geçirebilirsiniz. Bu risk yönetiminin zirvesidir. Seçim kriterlerinde sadece jeoloji değil, su basıncı ve tünel derinliği de DAUP matrislerinde puanlanır. Bir baş mühendis için bu matris projenin sigortasıdır. Şimdi Eşme Salihli vaka analizi üzerinden bu matrisin nasıl hayat kurtardığına bakalım. Buradaki karmaşık jeoloji makine seçiminde mühendislerin hata payını sıfıra indirmesini gerektiriyordu. Yüksek su basıncı ve zayıf kaya birleştiğinde kalkanlı bir makine kaçınılmazdı. İşte DAUP matrisi bize burada en doğru hibrit konfigürasyon sundu. Yanlış seçim yapılsaydı tünel aynasında meydana gelecek bir göçük, aylarca sürecek bir duruşa ve milyon dolarlık zarara yol açabilirdi. Modern tünelcilikte karşılaştığımız bir diğer ekstrem durum squeezing ground yani sıkışan zeminlerdir. Bu tip zeminlerde DAUP normları makinenin kalkan çapı ile keski çapı arasındaki farkın hassas ayarlanmasını şart koşar. Aksi takdirde makine sıkışan zemin tarafından adeta yutulur ve ilerleme tamamen durur. Bir diğer hayati parametre ise aşırı su geliridir. 10 bar ve üzeri basınçlarda makinenin sızdırmazlık sistemi özel olarak tasarlanmalıdır. Bu durum sınıflandırmada yüksek basınç altında çalışma kategorisine girer. Gelelim lojistik sınıflandırmaya. Makinenin boyutları, şantiye alanının kısıtları ve kurulum hızı da birer seçim kriteridir. Özellikle dar şehir içi şaftlarda kompakt TBM tasarımları bu sınıflandırmada kritik rol oynar.
Ayrıca DAOP artık makinelerin enerji tüketimini ve karbon salınımını da puanlamaya dahil ediyor. Sürdürülebilirlik modern tünelcilikte bir seçenek değil, artık mühendislik bir zorunluluktur. Dijital ikiz teknolojisi ise sınıflandırmanın en modern halkasıdır. Makine kazarken sensör verileriyle eş zamanlı olarak dijital bir model üzerinden tüm stresleri izleyebilirsiniz. Sonuç olarak doğru sınıflandırma projenin hem tekniğini hem de ekonomisini korur. Yanlış makineyle çıkılan yolda maliyetler kontrol edilemez hale gelir ve proje bir batağa saplanır. Mühendislik etiği zemin koşullarına saygı duymayı ve en güvenli yolu seçmeyi gerektirir. Bir sonraki bölümde bu devlerin iç organlarını yani TBM anatomisini inceleyeceğiz. Kesici kafanın tasarımından main drive sistemlerine kadar her şeyi masaya yatıracağız. Her bir parçanın nasıl uyum içinde çalıştığını görünce mekanik mühendisliğe tekrar hayran kalacaksınız. Bu seri tamamlandığında mekanize tünelcilik konusunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Kesinlikle unutmayın, tünelcilik bir ekip işidir ve doğru ekipman bu ekibin en güçlü üyesidir. Sorularınızı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Bu teknik yolculukta yanımda olduğunuz ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Başarı detaylarda gizlidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.